Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizler için muhteşem bir tarif vereceğim. Tarifim bayat ekmeklerini yapılan börek. Bayat ekmek olduğunu hiç anlamayacaksınız içinde. Su böreği tadında muhteşem bir börek. Çok az malzeme ile, herkesin evinde bulunacak bir malzeme ile. Öncelikle yarım ekmekten fazla bir bayat ekmeğimiz var. Güzelce küp küp şeklinde doğradık. Kaseme aldım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 tane yumurta. Kaseme yumurtalarımı kırıyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz. Baharatlarımız bunlar. 2 su bardağı süt. Bardağım 200 milimlik. Toplamda 400 milimlik sütüm var. Güzelce çırpıcıyla karıştıralım. 1-2 dakika karıştıralım bu şekilde. Sosumu ekmeklerin üzerine dökeceğim ama kameram o anı çekmemiş. O anda kamerayı açmayı unutmuşum. Tavamı yağladım tereyağıyla. Her tarafını güzelce yağladım. Sosumla ekmeklerimi karıştırdım. Bu şekilde bekletirsek daha güzel olur. Ekmekler sütü çeker, sosunu çeker içerisine. Bu şekilde yapıp buzdolabına da korsanız, sabah pişirirseniz o da güzel olur. Hem kolaylık olur. Hem sizler için hazır bir kahvaltı olur. Hazır yemek olur. Çok lezzetli bir kahvaltı. Yerken içinde ekmek olduğunu hiç anlamıyorsunuz. Kaşığımızla düzenleyelim. İnce bir tabaka haline getirelim. Çökelemle maydanozumu karıştırdım. 100 gram çökelem vardı. Onları karıştırdım. Ekmeklerimin üzerine yerleştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ekmeklerimi ikiye böldüm. Harcımı. Yarısını altına, yarısını üstüne koyacağım. Öncelikle alt tabakasını koydum. Daha sonra da üzerine peynirini yerleştirdim. Saçakla peynirimi koyuyorum. İsterseniz bu şekilde, peyniriniz yoksa koymazsanız da kaşar peyniri de olabilir. Çok da lezzet veriyor. Güzel oluyor bu şekilde saçakla peynir. Kaşar peyniri de olabilir varsa. Onu da rendelersiniz üzerinde. O da güzel olur. Kalan harcımı da üzerine boşaltıyorum. Onu da her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kaşığımızla düzenleyelim. Açık yerleri kapatalım hep. Bu şekilde hem bayat ekmeklerinizi değerlendirirsiniz, hem de sizler için muhteşem bir tarif olur. Çok güzel, çok da lezzetli. Hem doyurucu, hem bayat ekmekleriniz değerlendiriyor. Hem de kolay bir tarif. Tavamı ocağıma aldım. Kapağını kapattım. Altını kısık şekilde açıyorum. Bu şekilde 5 dakika pişirelim. Tabağımızı yağladık. Çevirirken yapışmasın. Görüyorsunuz ocağımın altı kısık. Ara ara altını biraz açıyorum, kapatıyorum. Tekrar tavama tereyağı koyacağım. Diğer tarafına koyduğum için bu tarafına da koyacağım tereyağı. Tereyağı yoksa sıvı yağ da koyabilirsiniz. Diğer yağlar da olabilir. Margarin ya da ne varsa. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde tabağımdan boşalttım tavama. Tekrar bu tarafında 5 dakika, 5-6 dakika pişirelim. Kısık ayarda. Ara ara açalım harlı ateşi. Tekrar kısalım. Başından ayrılmayalım. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Tekrar çevirdim. O anda kamera kapalıydı. Tekrar kapağını kapatıyorum. Biraz daha pişireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Ocağımın altını kapattım. Servis tahtamın üzerine koyuyorum. Dilimlerken 5-10 dakika beklersek daha güzel olur. İçini çeker. Ama ben acele videoyu yetiştirmek için sizler için dilimliyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Hiç ekmek yediğinizi anlamıyorsunuz. Böreğimizi dilimledik. Kare bir şekilde.
Görüyorsunuz kaşarlar içinde. Kaşar yok. Saçakla peyniri içerisinde çok da güzel gözüküyor. Kaşar da olsa aynı görevi görüyor saçaklı peynirinden. O da eriyen peynir. O da aynısı. Görüyorsunuz. İçinde görüyorsunuz. Muhteşem bir görüntü. Lezzeti de o kadar muhteşem. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz. Afiyet olsun.